Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpek eğitiminde sözlü komutların mı yoksa vücut dilinin mi daha önemli olduğu ya da her ikisinin de birlikte mi kullanılması gerekli olduğu konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Aynı zamanda görsel algı da yaratmaya çalışacağım. Birkaç köpekle birlikte burada egzersiz yapacağım ve bu egzersizler esnasında size açıklamaya çalışacağım. Aradaki diyalog sözlü komutta ve vücut dilinde nasıl şekilleniyor? Şimdi ilk başta şunu iyi anlamak gerekiyor. Köpek ve insan birbirinden farklı türler. Dolayısıyla komünikasyonda onlar bizim gibi sözlü komutlarla, sesli diyaloglarla ilişki kurmuyorlar. Ne birbirleriyle ne de bizlerle. Yani birbirleriyle derken tabii ki havlayarak birbirlerine mesaj vermeye durumları söz konusu köpeklerin. Ama köpekler için çok önemli olan şey vücut dilleri. Bizim için de aynı şey geçerli. Bir köpeği anlamak için vücut dilini doğru şekilde okuyabilmeniz gerekli. Önümüzdeki videolarda köpeklerin vücut dilini okuma konusunda da bir video yapmayı düşünüyoruz buna bağlı olarak ki siz de köpeğinizin vücut dilini doğru tespitlerle analize edebilirsiniz diye. Çünkü vücut dilini anlamanız çok önemli köpeğin hangi duygu durum içerisinde olduğunu anlayabilmek adına. Tabii ki köpekler, eğer siz köpeğinize kılavuzluk ediyorsanız biliyorsunuz köpeğin hayatında merkez noktada olan sizlersiniz. Yani köpeğin hayatındaki birçok şey sizinle bağlantılı. Ne gibi? Siz yoksanız arkadaş yok, yani yalnızlık. Siz yoksanız yemek yok, siz yoksanız gezinti yok, siz yoksanız oyun yok. Dolayısıyla hayatının merkez noktasına oturmuş olduğunuz için köpeklerin sizi takip etmek, özellikle de vücut dilinizi takip etmek onlarda bir süre sonra bir alışkanlık haline geliyor. Özellikle de iyi kılavuzluk eden hayvan sahiplerinin köpekleri vücut dillerini sürekli takip altında tutarlar. Yani sizin hatta yüzünüzdeki mimik değişimleri bile köpek için bir sinyal olabilir sizi anlamak adına. Dolayısıyla köpek eğitiminde ya da köpeğinizle komut iletişimi içerisine geçtiğinizde vücut dilinizin neler anlattığı köpek açısından çok önemli. Hep bu yüzden söylüyorum, eğitimde en önemli noktalardan biri köpeğin odaklanmasını organize etmek. Çünkü köpek sizi görürse anlayabilir, vücut dilinizi okuyabilir. Eğer size bakmazsa vücut dilinizi okuması mümkün olmaz. O yüzden buna bağlı olarak bir odaklanma videosu yapmıştık. Köpek odaklanma videosu. Bu video bu olguda vücut dilinizi köpeğe algılatabilmeniz için en başta uygulamanız gereken egzersiz modeli. Şimdi burada 6 aylık civarında bir Golden Retriever köpek var ve ufak ufak itaat programı içerisinde olan bir köpek bu. Ve bu köpekte ilk başladığımız şey odaklanma. Odaklanmayı ne yapıyoruz? Köpek bize organize olduğu zaman ödüllendirerek, ki başlangıcını clicker'la yapıyoruz. İlla clicker olacak diye bir şey yok ama clicker işi çok kolaylaştıran bir şey. O yüzden bize baktığı zaman vücut dilimizi sentezlemek hedefli yüzümüze baktığımızda aferin sana sürekli ödüllendirerek köpeğin aferin sana bize organize olmasını sağlıyoruz ve eğitimin başlangıç modeli bu şekilde organize oluyor. Daha sonrasında vücut dilimiz, vücut dilimizin hareketleri köpeğe birçok sinyal veriyor. Aferin sana. Yukarıya baktığı zaman köpek, yani size buraya, sizi çok daha kolay okuyabilir bir pozisyonda oluyor. Tıpkı şunun gibi düşünün. Örneğin ben birine bir şey anlattığım zaman eğer kişi başka bir tarafa bakıyorsa bu hem anlatan için rahatsızlık verici bir durum hem de anlamaya çalışan insan için de dikkat dağıtıcı bir unsur. O yüzden iki canlının tür dışı bile olsa iletişimde olabilmesi, birbirlerinin vücut dilini kontrol ediyor pozisyonda olması, yani birbirlerine bakıyor olmasıyla çok bağlantılı olan bir şey. Biz de vücut dilimizi okutmak hedefli köpeğe vücut sinyalleri vererek yardımcı olacağız. Köpeklerle bence benim kendi kanaatim ortak dilimiz vücut dilidir. Yani köpeğe kendinizi ifade etmek ya da bir şeyler anlatmak ya da bir beklenti içerisindeyseniz vücut dilinizi doğru kullanırsanız her şeyi organize etmek ve köpeğe anlatmak çok daha kolay olacaktır. Örneğin eğitimde bizim kullandığımız bazı sinyaller, örneğin şu yürü demek, bu otur demek. Dikkat edin, komutları bu soluma geç
demek ve vücut dilimi baktığı için okuyabilen bir köpek gördüğünüz gibi sinyalleri çok kolay bir şekilde alabiliyor. Ve tabii ki biz eğitimde ne yapıyoruz? Sözlü komut ve vücut dilini eş zamanlı kullanarak köpekte çifte algı yaratarak her iki pozisyonuna da entegre olmasını sağlıyoruz. Yani örneğin yürü, benim sistemimde köpeğe dur, otur komutunu verirken aynı zamanda elimi şıklatmam, ona vücut diliyle sinyal vermek, komut vermemde, sözlü komut vermemde yine sözle olguyu desteklemek şeklinde. Böylece ne oluyor? Hem söz hem işaret aynı anda imprint oluyor köpeğe ve iki farklı dille doğrulama yapmış oluyorsunuz. Hem vücut dili hem sözlü komutla. Yürü, ama kendi kanaatim vücut dilinin köpekler üzerinde çok daha etkili olduğu yönünde. Buraya tabii ki sözlü komut arada bir iletişim olduğunu, yani sözlü hitap arada bir iletişim olduğunu anlatıyor. Mesela dikkat edin, köpekle iletişimde olmadığımda bakmadan ve onunla konuşmadan yürüdüğümdeki vücut diline bakın. Bir de şimdi hey, aferin sana, süper, bravo ve şimdiki vücut diline bakın, çok daha odaklı. Yani kendim söz kullanarak, sözlü iletişime geçerek köpekle bana daha çok odaklanmasını organize edebiliyorum. Ama vücut dili köpek için birinci sıradadır benim kanaatime göre. Dolayısıyla biz tabii ki şunu yapalım. Hem söz hem işareti bir arada kullanıp ikisini de imprint edelim ki bazı profesyonel yarışmalarda vücut dili kullanmak yasaktır. Çünkü vücut dili kullanmak kısa yol olarak gösterilir ve bu profesyonel yarışmalarda zor olanı başarmak hedeflidir yarışmacılar. Dolayısıyla da sadece sözlü komut kullanılmasına izin verilir. Vücut diline çok izin verilmez. Ama her profesyonel yarışmacı da bilir ki mutlaka her ne kadar sözlü komut kullanmasa da, vücut dili kullanmasa da küçük küçük cheatler yaparak vücut diliyle köpeğine sinyaller verir. Örneğin yürü, köpekte bir dur komutuna hazırlık yapacağınız zaman vücut senkronunuzun hafif değişmesi köpeğe duracağınız ve oturması gerekli olduğu sinyalini verecektir. Yani siz stabiliteyi köpeğe algılattığınız anda, yani sizin durmanızla köpeğin oturması gerekli olduğu algısını köpeğin üzerine oturttuğunuz zaman, yani bu konuda operant şartlanma oluşturduğunuz takdirde köpek zaten durduğunuz zaman otomatikman oturması gerekli olduğunu bilecektir. Burada siz otur deseniz de otur demeseniz de aslında köpek zaten oturmaya endekslidir. Şöyle göstereyim. Örneğin ben bu köpekle yürürken aniden durduğum anda dikkat edin, hemen bir otur pozisyonuna geçiş. Komut vermediğim halde. Çünkü biliyor ki ani duruş onun için dur otur komutunun göstergesi. Yani vücut dilimi okuduğu için ne yapması gerekli olduğuna vücut dilimi takip ederek kendisi karar veriyor. Veyahut da buraya şu şekilde dur, otur, yat. Sol ayağımı hafifçe öne uzatıp kayışı tuttuğum sol elimin işaret parmağıyla kendi ayak topuğumu işaret etmemde onun için yatması gerekli olduğu algısını şekillendiriyor. Yürü. Şimdi dikkat edin, bunu, bütün bu sıralamayı sözlü komut kullanmadan yapsam da dikkat edin. Köpek zaten ne yapacağını bilir pozisyonda. Yürü. Veyahut da bunu bekle komutu için kullanalım. Örneğin dur, otur. Sağ elimin ayasıyla bekle komutunu verip köpeğin yanından ayrıldığım zaman köpek orada beklemesi gerekli olduğunu işaretten ve sözlü komuttan zaten anlayabiliyor. Yürü. Ama ben bunu sadece işaretle organize ettiğim zaman da köpek bunu kolaylıkla anlayabiliyor. Otur. Gördüğünüz gibi yine aynı tepkiyi verebiliyor. Fakat şu tip bir deneme yapıldığında bu köpekle çalışmalar esnasında her zaman, aferin sana, yürü. Her zaman biz ne yapıyoruz? Söz ve işareti eş zamanlı olarak kullanıyoruz. Şimdi bir deneme yapalım. Sözlü komutta yanıltıcı, vücut dilinde olması gereken komutu kullandığımız takdirde köpeğin hangisine yanıt verdiği, hangisine respond ettiğini test edelim. Örneğin şunu yapalım.
Yat dediğim anda dikkat edin. Yat dediğim halde sözlü komut olarak el işaretim ona otur işaretini verdi ve vücut dilim stabil hale geçtiği için de köpek otomatikman otur komutuna riayet etti. Yani vücut dilimi takip etti. Sözlü komutumu baz almadı. Veyahut da otur desem bile yatın işaretini verdiğim için köpek yatmayı tercih etti. Bu da benim fikrime göre köpeğin vücut diline daha fazla güvendiği ve vücut dilinin verdiği sinyalleri daha fazla dikkate aldığının bir göstergesidir. O yüzden şunu düşünmek gerekiyor. Vücut dili olmazsa olmaz. Mutlaka vücut dilinizi kullanmalısınız ki aranızdaki ilişkide köpek adına algı yaratmak ve köpeğin daha kolay anlamasını sağlamak hedefli olarak yardımcı olmak için vücut dilinizi doğru kullanmak çok önemli. Aşırı donuk vücut dili, aşırı ruhsuz vücut dili, duygu durumsuz vücut dili kullandığınız takdirde köpeğin bir şeyleri öğrenmesi ya da algılaması ya da sizinle komünikasyona geçmesi çok daha zor olacaktır. O yüzden neşeli bir birliktelik olması ve köpeğin algısına eşlik edebilmek burada çok önemli. Yani köpekle birlikte hey yürü bravo buraya. Vücut dilinizi güzel kullanarak köpeği de motive ederek ve ona işaretleri seri olarak algılatarak yardımcı olmanız çok daha kolay olacaktır. Tabii işaretlerinizi doğru vermek, doğru organizasyonlar yapmak çok çok önemli. Ödüllendirme çok önemli. Aferin sana, aferin, yürü. Sözlü doğrulamalar çok önemli. Aslında en doğru olan şey söz ve işareti bir arada kullanıp her ikisi hakkında da köpeğin fikir sahibi olmasını sağlamak. Ama benim kanaatim olmazsa olmaz vücut dilidir. Köpeğe en iyi yardımcı olan, çünkü aslında köpeklerle bizim ortak dilimiz vücut dili. Kendi içlerinde de vücut diliyle anlaşma söz konusu olduğu için türdeş algısında, tür dışı algısında da vücut dilinizi kullandığınız zaman en azından aşina olduğu bir şeyi kullanmış oluyorsunuz köpeğin. Dolayısıyla da köpekle olan komünikasyonunuz çok daha kolay oluyor. Köpeğin anlaması da çok daha kolay oluyor. İlerleyen dönemlerde köpeğin vücut dilini okuma, yani sizin işinizi kolaylaştıracak bir video da yapacağız söylediğim gibi. Ama şunu unutmayalım, köpekle iletişimde vücut dilinizle ona destek olmak, yardımcı olmak çok çok önemlidir. Ama eş zamanlı olarak sözlü komutlar kullandığınız takdirde de pekişme çok çok daha iyi olacaktır. Ve köpekle ilişkinizde, motivasyonda sözü kullanmak, ses tonunuzu kullanmak, ses tonunuzundaki değişimler ya da motivasyonlar köpeği çok daha iyi organize edecektir. Şunun gibi gel gel gel, aferin sana, bravo, pam 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 pam. Otur. Çok daha kolay organize olmasını sağlayacaktır. Aferin sana, süper. Aferin sana, süper. Buraya. Aferin. Hop. Otur. Bravo. Süper. Yürü. Yani sizin sesinizdeki motivasyon, sizin sesinizdeki neşe köpeğin de aktive olmasına sebebiyet verecektir. En önemlisi de daha yüksek odaklanmaya sebebiyet verecektir. Sıkıcı, rutin diyaloglar köpek için komünikasyonda handikaplı diyaloglardır. Özellikle çok yapılan, çok gördüğüm şey işte köpeğiyle birlikte çalışırken gelen telefonla konuşma ve ne şekilleniyor? Mesela ben bu köpekle birlikte yürüyüş yaparken ya da bir eğitim egzersizi içerisinde telefonla konuşuyor olsam bir süre sonra köpeğin benimle iletişimi kopacaktır. Yerleri koklayıp başka şeylerle ilgilenmeye çalışacaktır ve aramızdaki bağ kopacaktır. O yüzden köpeğinizle bir şey çalışıyorsanız sizin ondan kendinize konsantrasyon beklentiniz varsa sizin de ona konsantre olmanız çok önemli. O yüzden telefonlarınızı ya sessiz almak ya telefonunuzu uzak bir yerde tutmak, dikkat dağıtıcılardan uzak kalmak gerekiyor ki aranızdaki ilişki çok daha sağlam temeller üzerine otursun.